Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu yayınımızda Fed'in faiz kararlarını inceleyeceğiz. Ayrıca TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verileri, bunların dolar ve altın üzerindeki etkileri, 1 dolar kaç TL olabilir, 1 gram altın kaç lira olacak sorularının cevaplarını bu video içerisinde bulmaya çalışacağız. Ayrıca sizlerle birlikte Euro Türk Lirası, Sterlin Türk Lirası, gümüş, gram altın ve Bitcoin değerlendirmesi gene videomuz içerisinde yer alacak. O yüzden sevgili dostlarım bu video içerisindeki önemli, özellikle dolar endeksiyle önemli düzeltme seviyeleri gelebilir. Bu düzeltme seviyelerine dikkat diyoruz ve hemen videomuza geçiyoruz. Evet, FED faiz artışlarına 0,50 bas puanla devam etti. Burada en fazla sürpriz olarak tanımlanabilecek olay Fed'in 0,75 bas puanlık faiz arttırımının masada olmadığıyla ilgili açıklama oldu. Bu açıklamanın ardından altın yukarı, dolar endeksinde de aşağı yönlü bir düzeltme sürecine girilmiş oldu sevgili dostlarım. ABD tarafına baktığımız zaman enflasyonla mücadelede önemli adımların atılmaya çalışıldığı ve enflasyonla mücadele için Fed'in önden yüklemeli faiz artırımlarına devam edeceği sinyaliyle birlikte 0,25'ten 0,75 bas puan civarına doğru ABD Merkez Bankası Fed faizlerini yükseltmiş oldu. Evet, 0,50 bas puanı zaten piyasalar fiyatlamıştı. Bizlerin de sizlere sürekli olarak hatırlatmak istediğimiz olay da buydu zaten. Bu fiyatlanmış olabilir. Altın tarafı bu fiyatlanmanın ardından hızlı bir şekilde yukarı yönlü kendini atabilir ve makas farklılıklarından dolayı keriz silkelemelerine kapılmamanız ve bir anda altın tarafındaki yukarı hareketle birlikte elinizden kaptırdığınız altınları, dolarları geriye alamazsınız şeklinde yorumlarımız vardı. Son dakika gene haberleri ve gelişmeleri takip ettiğimizde TÜİK enflasyon hedeflerini açıkladı. Burada da TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerinde 61 civarından 69,9'luk civarlara doğru bir yükseliş, 8 puanlık bir yükseliş gene enflasyon tarafında TÜİK'in açıklamaları geldi. Ben de hayatımda ilk defa arkadaşlar dilim olarak karpuz aldım. Bu yaşıma kadar hiç bir karpuzu bugüne kadar dilimle almamıştım. Bu da bizlere nasip oldu. Bir dilim karpuzu da 31 liradan aldığımı burada sizlerle paylaşmak isterim. Yani enflasyonun gene bildiği son süreç, çiftçinin üretimi bırakabilmesine adım kalan bu süreç içerisinde gerçekten üreticiyi çok iyi desteklemek şart. Üretici fiyat endekslerine baktığımız zaman üreticinin özellikle bu fiyat endekslerini tam olarak da fiyatlarına yansıtmak istemediği birçok çiftçinin de yaptığı maliyetlerle de gene bizlere ucuz ürün sunabilmek için bu maliyetleri de yansıtmadığı görülmekte. Tabii bu nereye kadar olacak? Onlar da kendi çapında belli bir zaman sürecinin ardından bu fiyatları yansıtmak zorunda kalacaklar. Nisan ayı itibariyle 8 puanlık yansıma gene fiyatlara geldi. Mayıs ayında da beklentiler özellikle petrol fiyatlarının yukarı yönlü, Brent petrol fiyatlarının yukarı yönlü olduğu, 100 dolar fiyatlarının üzerinde olduğu bu dönem içerisinde de maalesef ki enflasyonist baskıyı dünya genelinde ve ülkemiz üzerinde hissetmeye devam edeceğiz. Bütün bunların neticesinde hemen dolar TL kuruna baktığımız zaman 14.80 civarlarında bir dolar TL kuru sizlerle birlikte izliyoruz. Dolar TL kurunda bizler için takip ettiğimiz bir formasyonumuz ve bu formasyonun üzerinde önemli seviyelerimiz vardı. Ve dolar TL kuru bayram tatili neticesinde 14.95 civarına doğru bu seviyeleri test etti sevgili dostlarım. Şimdi bizler için 14.95 gene burada bir direnç konumunda. Onun altından geçen bir kanal boyutu gene 14.88 civarından geçen bir kanal ve o kanal altında da 14.75 desteği bulunmakta. 14.75 desteği ve onun altında da 14.63 destek bölgeleri iki önemli destek şeklinde dolar kurunda takip edilecek ana hedefler arasında görülmekte. Dolar endeksiyle birlikte dolar TL kurunu ve döviz kurlarını birlikte takip ettiğimiz zaman arkadaşlar bizler için şuradaki üçgen içerisindeki kalışlar önemli. Bu kalışlar neticesinde dolar TL kurunda da yukarı yönlü seyrin devam edebileceğinin sinyalini bizlere vermekte. Fakat buradaki yatay seyrin bir müddet daha devam etme olasılığının da oldukça yüksek olduğu görülmekte. Yani bizler şu an 14.95 ve şuradaki 14.75 bant aralığındayız. Şuradaki iki bant aralığını sizlerle birlikte takipte kalacağız. İlerleyen günlerde benim beklentilerim dolar kurunda 15.33 ve
15.50 şu iki bant aralığına doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönündedir ve bu yönü de şu an itibariyle takipte kalmaya devam diyorum sevgili dostlarım. Daha orta bazda baktığımızda üçgen içerisindeki haftalık bazdaki grafiğimizde üçgen içerisindeki hareketlerin devam ettiği ve buradaki kırılımın da yukarı yönlü gelebilmesi için mutlaka şu kırılım üzerinde haftalık kapanışları takip etmek şart. Buradan geçen gene dediğimiz gibi süreç 14.88 süreci. 14.88 önemli bir süreç ve bu hafta itibariyle buradaki 14.88 direnci regresyon kanalının orta bandıyla birlikte kesişmiş durumda. Bu 14.88'i koruyabilir. Cuma günü de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin istihdam verileri açıklanacak. Bu istihdam verileriyle birlikte dolar endeksindeki bozulma aşağı yönlü devam edecek mi? Buradan gelecek istihdam verileri önemli olacak. Eğer buradan olumlu istihdam verileri alabilirsek 14.88'i yukarı yönlü kırar ve buradaki yükselişin devamını getirebiliriz. O yüzden Cuma günkü istihdam verileri de önemli olacak. Bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Cuma günü de önemli bu veri takibi ve veri akışı gündemimizde olacak sevgili dostlarım. Altın tarafına hemen geçelim. Altın tarafına baktığımız zaman altının ons tarafında 1900 dolarların üstüne doğru hareketleri hep birlikte izledik. Zaten bunlar beklentilerimiz dahilindeydi. Altının ons tarafında bizler yukarı yönlü hareketlerin beklentisi içerisindeydik. Ve haftalık bazda altının onsunda şu bölge üzerinden bir kapanış yakalayabileceğiz mi? Onu takip edeceğiz. Yani 1900 dolar üzerinde kalışlarımız devam edebilecek mi? Eğer buradaki kalışları devam ettirebilirsek ilk etapta 1923 dolar ve onun üzerinde 1957 dolar bantlarına doğru altının onsunda da yukarı yönlü hareketlerin devamını getirebiliriz. Daha kısa bazda günlük bazda grafiğimize baktığımız zaman ise arkadaşlar burada bizler için hala da 1921-23 dolar seviyelerinin bir direnç niteliğinde olduğu yukarı yönlü hareketlerin için ise bu 23 doların yukarı yönlü kırılıp düşen trend çizgimiz olan 1950 doların üstünde yukarı yönlü kapanışları yakalayabilmemiz şart. Bugün itibariyle baktığımız zaman hala da üçgen içerisindeki hareketlerin yukarı yönlü kırılmasını beklemekten başka yapacak bir şey yok. Bu üçgeni takip edeceğiz. Tekrardan yukarı yönlü agresif hareketlerin başlayabilmesi içinse düşen trend çizgimizin tekrardan yukarıya kırılması şart. Bizler için altın tarafında özellikle takip ettiğimiz yükselen trend çizgimizde 1932 dolar seviyesinden geçmekte. Yani 1932 dolar altında bir bozulma ve kapanma olmadığı müddetçe hareketlerin 1932 ve 1950 dolar bant aralığında şimdilik sıkışmış olduğunu söyleyebiliriz. Gram altın tarafına hemen bakalım. Gram altında önemli kritik seviyeler nerelerden geçiyor? Evet, gram altına geçtiğimiz zaman gram altın burada bir retest olayını gerçekleştirmiş durumda. Bu retesti zaten sizlerle birlikte takip ediyorduk. Gram altında 910 TL benim için önemli bir seviye arkadaşlar. Şuradaki 910 TL seviyesi üzerinde tekrardan gram altında kapanışları yakalayabilir isek gram altında 935 seviyesi bizler için tekrar gündeme gelecek. Ve onun üzerinde de 967 TL civarında beklentimiz olan önemli seviyeye doğru gram altında tekrardan yukarı yönlü hareketleri yakalayabiliriz. O yüzden sizlerle birlikte ilk etapta 910 TL üzerinde bakalım gram altında kapanışları izleyebileceğiz mi? Bu hafta itibariyle de haftalık kapanışımız da 910 TL civarı üzerinde gelir ise yukarı yönlü hareketin daha da bir teyitleneceği süreç içerisine sizlerle birlikte tekrardan girmiş oluruz. O yüzden 910 bizler için önemli bir seviye olarak gözükmekte. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş ons tarafındaki hareketler nasıl şekilleniyor? Bunları da sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Evet, gümüşün ons tarafında arkadaşlar izlediğimiz bant aralıkları güzel bir dip olarak çalıştı. Burada 22.40 ve üst bandımızda olan seviyemizde bizler için 23.37 bant aralıklarıydı. Bu tekrardan agresif yükselişlere başlayabilmemiz için şuradaki düşen trend çizgimizin yukarı yönlü kırılması şart. Bakın arkadaşlar şurada gösterdiğim aşağı yönlü düşen, bunları grafikleriniz üzerine sizler de ekleyebilirsiniz. Burada aşağı doğru düşen trend çizgisinin yukarı yönlü kırılması bizlere tekrardan bir yukarı yönlü agresif yönde yükselişlerin sinyalini verecektir. Buradaki sinyal ilk sinyal gelecek bölgede 23.40 üzerindeki kapanışlar olacak. Bu 23.40 üzerinde kapanışları tekrardan sizlerle birlikte takip edeceğiz. Yukarıda 23.40 gümüşün onsunu takip edenler için önemli bir seviye. Bu seviyeyi kıramaz isek hareket tekrardan şuradaki kanal içerisinde devam edebilir. 22.65 ve 23.40 bantları arasında gümüşte yukarı yönlü hareketler. 23.40'ı kırdığımız zaman ise
yukarı yönlü hareketler bizleri gümüşün onsunda 24.65 seviyesine doğru yukarı yönlü tekrardan taşıyacaktır. O yüzden 24.40 şimdilik bizler için önemli bir seviye. 23.40 düzeltiyorum. 23.40 bizler için önemli bir seviye. Yukarı yönlü hareketlerin hızlanabilmesi için aşağıda da 22.20 seviyesi artık bir yükseliş trendini başlatan alan olarak dikkat çekmekte gümüşün ons. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman 11 liralar seviyesinde bir gram gümüş sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bizler için artık 10.85 önemli bir destek oldu gram gümüş takipçileri için. 10.85 artık bir destek bölgesi. Ons altın hareketleriyle ve dolar bazlı hareketlerle yukarı yönlü hareketlerini devam ettiren gram gümüşte 10.85 önemli bir destek bölgesi. Ve yukarıda ilk etaptaki dirençle karşılaşabileceğimiz alanda 11.22'de bulunan direnç bölgesi. 11.22 bizler için önemli bir direnç bölgesi. Bu 11.22 seviyesinin üzerinde bakın önemli bir direnç bölgesi olacak. Bu 11.22 direnç seviyesi üzerinde bir haftalık kapanış yapabilir isek bizler için olumlu sürecin başlayabileceği bir hafta ve bu 11.22 seviyesi üzerinden de arkadaşlar tekrardan 12 TL'ler civarına doğru gümüşün gram tarafında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte o zaman izleyebiliriz. Ayrıca günlük bazda tekrardan yükseliş hareketlerin hızlanabileceği bant aralığı ise gümüşün gramında gene 11.80 civarından geçen alandır. Bu süreçteki özellikle sizlerin bu panik yapmama konusundaki sürecini başarılı bir süreç içerisinde tamamlayabilmeniz çok önemli. Bunu süreci tamamlayabilirseniz özellikle gümüş ve altın tarafında olan sevgili dostlarımın ben güzel kazançlar elde edeceğini düşünmekteyim. Önemli olan bu süreci güzel ve sakin bir şekilde atlatabilmek olacaktır diye düşünüyorum. Evet, hemen Euro Türk Lirası'na geçelim. Euro Türk Lirası'nda önemli seviyeler. Evet, şu an 15.66 civarlarında bir Euro. Arkadaşlar Euro'da bakın grafik güzel bir para kazandıracak olan grafik diyebiliriz. Euro'nun 15-30 civarlarına doğru olan süreci bizler için yani burayı ve bu sürece yaklaştıkça 15-30 civarlarındaki alan güzel bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek alan şeklinde yorumlamıştık. Ve bu alan içerisindeki hareketlerinde yukarı yönlü ilk etapta 15.68, 15.70 tam şuradaki bakın bant aralığı 15.80 diyelim. Şunu da şu şekilde sizlerle birlikte bir strateji yapmıştık. 15.30, 15.80 ve yukarıda şuradaki alanda mutlaka tekrardan Euro Türk Lirası'nın buluşacağı yönündeki teknik analizimiz vardı. Buradaki buluşmanın olabileceği alanda 16.90. Yani bizler şurada 16.90 ana hedef, 15.80 ara hedef, 15.80 altında da toplama süreci 15.35'li civarlar şeklinde yorumlamıştık. Ve bu sürecinde yukarı yönlü tekrardan 16.90 seviyesine doğru Euro'yu yukarı götürecektir. Euro bölgesi de artık enflasyonist baskıya kayıtsız kalamayıp enflasyon artışlarına bir an önce başlayacaktır. Bunun sinyalini de zaten vermeye başladılar. Temmuz ayı içerisinde bir faiz artışına bizler de başlayabiliriz şeklinde açıklamalar gelmeye başladı. Bu açıklamalarla birlikte Euro tarafında da hareketler yukarı dönecektir diye düşünüyorum. O yüzden Euro'daki arkadaşların daha sabırlı ve verdiğim bant aralıkları şeklinde takip etmelerinde bu süreci önemli yarar sağlayacaktır diye düşünmekteyim. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman Sterlin Türk Lirası'nda da grafiğimiz çok net çalışmakta. Bakın arkadaşlar bu bölgemiz bizler için bir alım toplama bölgesi. 18-24, 18-20 bant aralığı. Burası bir toplama aralığı olarak gözükmekte. Yukarıdaki bu hareketin de buradan tekrardan yukarıya dönüp sterlin tarafında da tekrardan bakın açıları gördüğünüz gibi devamlı kademeli olarak yukarı doğru bu açılar verecektir. Yani buradan ilk hedef 20 lira 30 kuruş civarına doğru giden bir sterlin sizlerle birlikte izleyebiliriz. Sterlini takip eden sevgili dostlarımız buradaki bant aralığı içerisinde bu hareketlerin devamını takip edebilirler. Şimdilik yukarıda 20-30 seviyesi üzerinde kapanış görülmedikçe bu hareketler tekrardan şu açı içerisinde devam edecektir. Bu açı içerisindeki harekete şu an itibariyle bakacak olursak şu an için bir dip sürecinin yaşandığı ve bu dip sürecinden sonra tekrardan artık bir yükseliş sürecine sterlinin de girmiş olduğunu görüyoruz. Tabii bunun için şartımız nedir? Şuradaki alttan geçen trendin kırılmaması. Burası bizler için önemli. Bu trend kırılmadığı sürece bizler buradan hareketin tekrardan yukarıdaki bakın
yükselen bu trend çizgisinin de yukarı doğru, direncin de yukarı doğru aşılmasıyla birlikte agresif hareketlerin başlayabileceği, bu alttan geçen destek direnç çizgimizin kırılması durumunda ise aşağı yönlü hareketin devam edeceğini düşünebiliriz. Bunun için şu an elimizdeki veriler burada bir dip sürecinin yaşandığı ve sterlinin artık buradan tekrardan yükseliş trendine devam edeceği, kaldığı yönden şeklinde yorumlanabilir. O yüzden ilk hedef şu anda sterlinde de yukarı yönlü dönen bir sterlin şeklinde takip edilebilir. Bitcoin'e hemen geçelim. Bitcoin'de 38 bin dolar bizim için önemliydi. Ve burada 37.500-38 bin band aralığı önemliydi. Ve burada bir dip sürecini sizlerle birlikte takip edeceğiz demiştik. Bitcoin'deki arkadaşlarımız için 37.500 ve 41 bin dolar aralığı hala da sıkışmanın devam ettiği bir aralık. Sıkışmanın bir üst band seviyesine geçebilmesi için 41.500 üzerindeki kapanış şart. Buradan bir 41.500 üzerinde kapanış görürsek bizleri 46.000-47 bin bandına doğru tekrardan Bitcoin atar. Onun dışındaki hareketler hala 41.000-37.500 band aralığında sıkışmış bir Bitcoin olarak izlenmeli diye düşünmekteyim. Arkadaşlar bakın şu alanda şu an sıkıştık. Hareketler şu şekilde. 37.500 doların altına inmedikçe bir tehlike gözükmemekte. Burada bir dip süreci, bir alım süreci yaşandığını görüyoruz. Çünkü her zaman bu süreç bir alım süreci olarak değerlendirilmiş. Buraya ne zaman değilse yukarı yönlü hareket yapılmış. Ve bu da 3. turu ve 3. turda da tekrardan yukarı yönlü Bitcoin'de bu hareketi bekleyebiliriz. Ta ki 37.500 dolar altında bir kapanış görmedikçe. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Gram altını, gram gümüşü, sterlin TL'yi, euro TL'yi, dolar TL'yi hep birlikte inceledik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.